Şeyh Muhammed Haznevi Kaddesallahu Sırru Hazretleri kimdir? Ariflerin tacı, kamil velilerin seçkini, muhakkik allame, mürşidi kamil, ilmiyle amel eden alimlerden, ilim ve hal bakımından, marifet ve makam bakımından, şüpheli şeylerden kaçınma, zühd, gayret ve ibadet bakımından, zamanın allamesi, önde gelen meşayihten ve değerli evliyadan Şeyh Muhammed Haznevi Kaddesallahu Sırru Hazretleri 1949'da dünyaya geldi. Değerli bir ailenin içinde büyüdü, yetişti. Ailesi onu ilim ve edeple besledi. Her türlü şaibe ve şüpheden uzak, tertemiz bir hayat içinde büyüttü. 8 yaşına gelmeden Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. Medrese tahsiliyle sarf, nahiv, belagat, mantık gibi alet ilimlerini öğrendi. Gerek alet ilimlerinde, gerekse de dini ilimlerde son derece yüksek bir makama erişip bir ilim deryası oldu. İlmiyle birlikte imanı da hiçbir fırtına ve sarsıntının yerinden kımıldatamadığı bir hale gelerek kendisi bir iman dağı oldu. Şeyh Muhammed Haznevi Kaddesallahu Sırru Hazretleri bir taraftan Haznevi medresesini yönetip yıllarca ders ve talime devam etmiş, diğer yandan da küçük yaşlardan itibaren tasavvuf hayatını ve seyri sülükünü sürdürmüştür. Manevi yolda da şeyhi ve babası İzzettin Haznevi Hazretlerinin talimatını titizlikle yerine getirmiştir. Şeyhinin ahiret yurduna göç ettiği 1992'de onun vasiyetiyle Haznevi tarikatının mürşidi olarak hizmete başlamış, bu görevini de vefatına kadar 13 yıl sürdürmüştür. Şeyh Hazretleri fakih bir alimdi. İlim ehli arasında yüksek bir makamı vardı. Güzel bir vaiz, güzel bir edip, güzel bir nasihatçi, bilgeydi. Minberde sanki bir yağmur bulutu gibi olurdu. Gerektiğinde şecili, kafiyeli konuşur, dinleyenlere hikmet ve marifet esintileri üflerdi. Kalplere tesir eden ve irfanlar bahşeden bir üsluba sahipti. Şeyh Muhammed Haznevi Kaddesallahu Sırruh, Şeyh İzzettin Kaddesallahu Sırruh Hazretlerinin en gözde talebesi, en mükemmel takipçisi, onun gözünün nuru gibi koruyup adeta bir gül gibi yetiştirdiği, bütün Müslümanlara ve insanlık ailesine faydalı olması için elinden gelen tüm himmeti kullandığı, en yüce ahlaki, imani ve irfani değerlerle süslediği, bulunmaz, mümtaz, eşine az rastlanır, kamili mükemmel bir mürşid-i ekmel şahsiyet idi. Şeyh İzzettin Hazretleri vefatından önce pek çok defa değişik vesilelerle Şeyh Muhammed Kaddesallahu Sırruh'tan övgüyle bahsetmiş ve onun hem kamil bir iman sahibi, muhabbetullah ile dopdolu arif bir zat olduğunu ve hem de insanları idare ve irşat etmede tam ve mükemmel bir hal üzere olduğunu dile getirmiştir. Bu durum sadece Şeyh İzzettin Hazretleri ile sınırlı değildir. Bundan yaklaşık 50 yıl öncesinden Şeyh Ahmet Kaddesallahu Sırru Hazretleri de onu övmüş, ondaki yeteneklere, üstün değer ve özelliklere dikkat çekmiş ve bu zat bizim şanımızı yükseltecektir buyurarak konumunun önemine dikkat çekmişlerdir. Gerek Şeyh Masum Kaddesallahu Sırruh ve gerek de Şeyh Alaaddin Kaddesallahu Sırruh Hazretleri onun üzerine çok titremişler. İman, ihlas, muhabbet, hizmet, fedakarlık, yüce ahlak ve daha pek çok yüce meziyetler sahibi yeğenlerinin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmışlardır. Onun üzerine o kadar titriyorlardı ki onunla oyun oynadıkları zamanlarda herhangi bir şekilde incinmesi durumunda çok üzülüyor ve bu duruma sebep oldukları için birbirlerini suçluyorlardı. Bu o kamil zatların ferasetleriyle hissettikleri ve gerçekleşecek olan hakikat karşısında tanıdıkları bir hal idi. Şeyh Muhammed Haznevi Kaddesallahu Sırru Hazretleri insanların mallarını toplamadığı ve dünyevi siyaset ile uğraşmadığı gibi tüm mesaisini, tüm gücünü, tüm imkanlarını ve malını İslam davasının duyurulması, kelime-i tevhidin en yükseğe çıkarılması için harcamaktaydı. Dergahlarına gelen ve onlara intisap eden kişileri incelediğinizde çok kısa bir zaman içerisinde değiştikleri, imani ve İslami sıfatları kapıp din-i mübini yaşamaya başladıkları görülmektedir.
Bunlar arasında öyle kişiler vardır ki daha önce kumar, uyuşturucu, gayrimeşru kazançlar içerisinde olup insanların mallarını zorla gasp etmekteydiler. Oysa insan şimdi onları görse sanki melekleşmiş olduklarını sanacaktır. Artık öyle bir hal almışlardır ki haramlardan kaçmaya son derece dikkat etmekte, farzları eda edip sünnetlere çok itina göstermektedirler. Bu hale gelişleri Yüce Şeyh'in himmeti ve bu tarikatın adaplarına uymaları sonucudur. Şeyh Hazretlerinin dergahı ilim üzeredir. Haznevi mürşitleri zamanlarının en büyük alimleri arasındadırlar. Bu kol alimden alime devredile gelmiş bir yoldur. Şeyh Muhammed Kaddesallahu Sirruh Tel Maruf'taki Şer'i İlimler Medresesi'nde 2000'e yakın talebe okutup bunların yeme, içme, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını kendi öz malından karşılamaktaydı. Fakir olan, durumu olmayan ama İslami ilimleri öğrenme aşkı içinde olanlara kapılarını ve tüm imkanlarını açmakta, onları İslam ümmeti için faydalı bir hale getirmeye çalışmaktaydı. Bu destek sadece okul yılları ile sınırlı kalmamakta, mezun olanlardan durumu iyi olmayanları da kendi imkanlarıyla münasip bir şekilde evlendirmekteydiler. Bu talebelerden istediği gittikleri beldelerde İslam'ı öğretmeleri, emri bil maruf ve nehyanil münker farizasını yerine getirip bu yüce adapları hem yaşamaları ve hem de yaygınlaşması için gayret göstermeleriydi. Şeyh Hazretleri çıktıkları irşat amaçlı sihatlerinde toplumun her tabakasından insan ile ilgilenir ve dini şuur oluşması ya da daha da kuvvetlenmesi için gayret gösterirdi. Resmi yetkililerin ve medeniyetin pek uğramadığı öyle ücra yerlere dahi gitmekteydiler ki oranın ahalisi bile bu hale şaşırmaktaydılar. Fakat bu yüce zatı tanıyınca, onun sohbetini dinleyince ona öylesine bağlanmaktaydılar ki bu tariflere sığmaz bir haldi. Şeyh Hazretleri onlara dinlerini öğretecek bir alim göndermeyi teklif ettiğinde onlar bunu hemen kabul etmekteydiler. Böylece hem bu yüce tarikata girmekte ve hem de dünya ve ahiret saadetini elde etmekteydiler. Şeyh Muhammed Kaddesallahu Sirruh çok büyük bir sabır, tahammül ve Müslümanlara karşı yüce bir şefkat içerisindeydi. Onları bir baba gibi kucaklamakta ve sorunlarının çözüm için uğraşmaktaydı. Bazen öyle olurdu ki saatlerce onların sorunlarını dinler, onlara nasihatler ederdi. Ayakları geçirdikleri trafik kazasından dolayı platinli olmasına rağmen 4-5 saat dizleri kıvrık bir şekilde edepte oturur ve onlarla ilgilenirdi. Pek çok ihtilafı çözdükleri, sorunları hikmetle giderdikleri gibi pek çok çözülmez denen meseleyi çözmüş ve birçok kan davasının sulh ile sonuçlanmasına da vesile olmuşlardı. Varlıkları bir barış, huzur ve bereket kaynağıydı. Şeyh Muhammed Haznevi Kaddesallahu Sirruh Hazretleri 2005 yılında 57 yaşında umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'da Medine yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat etti. Şeyhin vefat haberi başta şeyhinin Suriye Tel Maruf'ta bulunan akraba ve sevenlerinin yanı sıra Türkiye ve yurt dışındaki çok sayıdaki sevenini yasa boğdu. Vefat haberinin duyulmasıyla beraber Türkiye'deki sevenleri cenaze törenine katılabilmek için Nusaybin sınır kapısına akın etti. Daha önce de Nusaybin kaymakamlığının oluşabilecek yoğunluğa karşı belirli sayıda kişiye geçiş izni verileceği duyurulmuştu. Beklenenden daha da fazla ilginin olması izin kuyruğunda izdihama yol açtı. Şeyhin ve aile efradının cumartesi günü vefat etmiş olmasına rağmen naaşları gerekli işlemlerin yapılmasının ardından ancak vefatından 4 gün sonra yani salı günü Suriye'nin Kamışlı vilayetindeki havaalanına getirilebildi. Naaşları karşılamaya şeyhin dergahında kalan ulemalar ve orada eğitim alan talebelerin yanı sıra Suriye ve Türkiye'den de çok sayıda seveni gitti. Bu kalabalık havaalanı caddesini baştan başa doldurdu. Uçağın inmesini beklerken kilometrelerce insan ve araç kuyruğu oluşmasına sebep olan şeyhin sevenleri uçağın havada görünmesiyle birlikte ağlamaya ve çığlık atmaya başladı. Naaşları almaya gelen 4 ambulanstan şeyhi alacak olan ve ön tarafında güllerle çevrelenmiş şeyh resmi asılı olan ambulans
gözyaşlarının artmasına sebep olmuştu. Büyük bir konvoyla yola çıkan naaşlarının yol boyunca gittiği tüm yerleşim alanlarında akşam vakti yol kenarlarına dizilmiş olan halk, şeyhin ne kadar çok sevildiğinin işaretlerinden biriydi. Cenazelerinin defnedileceği Tel Maruf'ta kalabalık iyice arttı. İlk olarak şeyhin evine götürülen cenazeleri görmek isteyenlerin oluşturduğu izdihamdan dolayı Suriye polisi olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Daha sonraları cenaze namazları kılınmak üzere Haznevi Camii'ne götürülen cenazeler bu esnada iftar vaktinin girmesiyle camide bekletilmiş ve şeyhin her zaman ziyaretçilerine verdiği gibi on binlerce insana iftar yemeği verilmiştir. İftardan sonra kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Kur'an tilaveti eşliğinde ertesi günün öğle saatlerine kadar camide bekletildi. Cenazeler diğer Nakşi şeyhlerinin mezarlarının olduğu mezarlığa götürülürken gözyaşları sel oldu aktı. Yoğunluktan dolayı cenazelerin defin alanına varması uzun sürdü. Daha sonra Yasinlerin ve duaların okunmasıyla defin işlemi sona erdi. Kaddesallahu sirruh.